Böyle bir insan yok. Hiç yaşamadı. Böyle bir insan da yok. Bu insanlar size bir yerlerden tanıdık gibi geliyor olabilir. Ama bu yüzlerin hiçbirini daha önce hiçbir yerde görmediniz. Çünkü bu insanlar hiç yaşamadı. O gördüğünüz fotoğraflar bilgisayar kodlarıyla satır satır, piksel piksel üretildi. Bu videoda onların hem nasıl üretildiğini hem de üretilme yöntemlerinin bir bilgisayar yazılımcısı olmasak bile kendi hayatımızda ne kadar kullanışlı olabileceğini hep beraber göreceğiz. Makineler yıllardır gördükleri fotoğrafları tanımayı ve tanımlandırmayı öğrenmeye çalışıyor. 2013 yılında bu konuda insan seviyesine ulaşmayı başardı. %99 oranında. Artık böyle bir fotoğrafa bakınca bir at, onun üzerinde bir insan ve onun da kafasında bir kask, bir binici togu olduğunu ayırt edebiliyor. Bu sayede mesela çektiğim fotoğrafları ve videoları yüklediğim Google Photos'da özellikle İngilizce arama yaptığımda gerçekten de çok detaylı sonuçlara ulaşabiliyorum. Makine öğrenmesi sayesinde yüklediğim fotoğraf ve videoların içinde gemi olduğunu anlamakla kalmıyor, kelimeyi en geniş anlamıyla değerlendirip bir uzay gemisini bile sonuç olarak gösterebiliyor. Dahası çektiğim kitap sayfalarındaki gemi illüstrasyonlarını bile bulup ortaya çıkartıyor. Öte yandan çok kolay bir şekilde tuzağa da düşebiliyor. Aynı Google Photos 2015'te fotoğrafları gruplandırırken şöyle bir fiyaskoya imza atmıştı. Makine öğrenme algoritmaları bir elmayı rahatlıkla tanıyabilirken aynı elmayı bir file torbanın içine koyarsanız onun ne olduğunu anlayamayabiliyor. Çünkü bu beklenmedik, sıra dışı bir görsel. İşte onun bu kandırılmaya yatkın doğasını ilk keşfeden kişilerden biri, bu konularda çalışmalar yapan bir öğrenci, Ian Goodfellow. 2014 yılında Kanada Montreal Üniversitesi'nde kendisi ve arkadaşları bu zayıflığı bir avantaja dönüştürmek üzere oyun teorisini de kullanarak yeni bir makine öğrenmesi sistemi geliştirdiler. Generative Adversarial Network, kısaca GAN. Birkaç ay kadar önce yaptığım bir videoda bu sistemi kullanan Nvidia'nın geliştirdiği GoGAN adlı bir yazılımdan söz etmiştim. O videoda sistemin adını üretken ters ağ olarak çevirmiştim ama daha sonra incelediğim Türkçe akademik makalelerde de gördüğüm çekişmeli üretici ağ, kısaca QA tabiri bu konuyu bence çok daha iyi tarif ediyor. Bu Generative Adversarial Network GAN ya da çekişmeli üretici ağ QA dediğimiz sistem, evet adları biraz karışık olsa da gerçekten çok önemli bir sistem. O kadar önemli ki makine öğrenmesini en çok kullanan şirketlerden Facebook'un yapay zeka araştırma yöneticisi bile onu öve öve bitiremiyor. Adversarial training is a really cool idea. Let me repeat this. It's like the coolest idea in machine learning in the last 20 years. Neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Bugüne kadar makine öğrenme sistemleri karmaşık bir girdiden basit bir çıktı almayı sağlıyordu. Google Photos örneğinde yüklediğim o fotoğraf ve videolar karmaşık girdileri yani inputları temsil ediyor. Peki bunları öğrenen o makine nöral ağlarını kullanarak ne yapıyor? Basit bir çıktı üretiyor. Görseli inceledikten sonra bir gemi etiketi gibi bir çıktı, bir output bu. Yeni geliştirilen bu çekişmeli üretici ağ ise ne yapıyor biliyor musunuz? Bunun tam tersini. Basit bir girdiden karmaşık bir çıktı üretebiliyor. Bir taraftan bilgisayara rastgele sayılar veriyorsunuz, öbür taraftan son derece karmaşık ve gerçekçi insan yüzü fotoğrafları çıkıyor. Yani makine dediğimiz şey, yani aslında bilgisayar sadece öğrenmiyor, aynı zamanda üretiyor. Üreterek öğreniyor. İşte kendimize bir bilgisayar yazılımcısı olmasak bile günlük hayatta kullanabileceğimiz güzel bir prensip. Biz önce makinelere öğrenmeyi öğrettik, şimdi onlar bize öğrenmeyi öğretiyorlar. Üreterek öğrenin diyorlar. Gerçekten de mesela resim çizebilmenin en kolay yolu hemen bir resim çizmeye başlamaktır. Ama tek başına bu yeterli değildir. Sadece resim çizmek ya da müzik yapmak değil, herhangi bir projede başarılı olabilmek ilk denemede pek mümkün değildir. Çok küçük bir ihtimaldir. Peki başka ne lazım? Bu sorunun cevabını bulabilmek için o çekişmeli üretici ağ modeline yeniden bir göz atmaya devam edelim isterseniz. Evet, burada da üretici bir ağ var ve bu ağ rastgele bir gürültüden hemen resmi çizmeye başlıyor ama onun yanında çalışan bir başka ağ daha var. Buna ayrımcı ağ deniyor. Üreticinin oluşturduğu görselleri inceleyen bir ağ bu. Onların gerçek mi, sahte mi olduğuna karar veriyor. Şimdi bunu iki yarışmacının olduğu bir oyun gibi düşünebilirsiniz. Yarışmacılardan bir tanesi, o resimleri üreten yarışmacının en büyük amacı diğer yarışmacıyı kandırmak. Yani yaptığı resmin gerçekçi olduğuna inandırmak.
Diğer yarışmacının amacı da, o ayrımcı ağın amacı da bu resimlerin mümkün olduğu kadar sahte olanlarını ayıklamak. İşte yarışmacılar arasında sürekli bir çekişme var. O yüzden çekişmeli üretici ağ demek çok daha doğru bir tabir oluyor. Yani aynı yazılım bir yandan üretim yapıyor, bir yandan da kendi ürettiklerini acımasızca eleştiriyor. Kendini sürekli geliştirebilmek, başlanan bir projeyi çok daha iyi hale getirebilmek için kullanılabilecek çok güzel bir strateji değil mi bu da? Çekişmeli üretici ağların nasıl çalıştığını daha iyi anlamak istiyorsanız size vereceğim şu adrese hemen girerek orada bir deneme yapabilirsiniz. Buradaki yarışmacı nöral ağlarımız her seferinde 5 adımda birbirlerine karşı yarışarak karmakarışık noktaları düz bir çizgi ya da bir çember yapmak üzere birbirlerini eğitebiliyor. Eğer denerseniz sizin de fark edeceğiniz gibi böylesi basit çizimleri öğrenebilmek bile bilgisayarın binlerce deneme yapmasını gerektiriyor. Bir de üstteki örnek çizgi ya da çember yerine gerçek insan fotoğrafları verdiğinizi bir düşünsenize. 2014'te bu sistem ilk geliştirildiğinde çok düşük çözünürlüklü ve siyah beyaz bir fotoğraf üretebilmişti. Aradan geçen 5 yılda yapay zekanın sentezleyebildiği fotoğraf kalitesi giderek arttı. Bu 5 yılda makine öğrenmesi konusunda araştırma yapanlar yeni bulunan gen tekniklerini hem geliştirdiler hem de çok farklı alanlarda uygulamaya başladılar. Mesela bilgisayarlar artık karton karakterler, anime karakterler üretebiliyor. Pokygen projesi yeni Pokemon karakterleri tasarlıyor. Eski karakterlere bakarak. Ama çok da başarılı olduğu söylenemez. Biraz daha öğrenmeye çalışması gerekecek. CycleGen projesi taslak çizimleri fotoğrafa dönüştürüyor. Tıpkı daha önce tanıttığım GoGen gibi. Ressamların stillerini öğrenip fotoğrafları tablolara ya da uydu fotoğraflarını haritalara dönüştürebiliyor. StackGen projesi yazıyı görsele dönüştürüyor. Mesela bana kısa gagalı, siyah ve yeşil küçük bir kuş lazım yazıyorsunuz ve size böyle bir kuş görseli üretiyor. Bakın böyle bir kuş görseli buluyor demiyorum. Böyle bir kuş görseli üretiyor. Gerçekte bu kuşlar da yok. Başka bir proje hangi açıdan çekilmiş olursa olsun yüzünüzün önden görüntüsünü üretiyor. Daha birkaç gün önce ortaya çıkan yepyeni bir projede yine bir cep telefonunuzla çektiğiniz bir oda görüntüsü 3 boyutlu görüntülere dönüştürülebiliyor. Moda endüstrisinde kullanılabilecek başka bir çözümde modellerin verdiği pozlar değiştirilebiliyor. Fotoğraftan emoji üreten de var. Fotoğrafların içindeki nesnelerden 3 boyutlu modelleme yapanlar da. Peki 5 yıl gibi çok kısa sayılabilecek bir sürede bu kadar büyük ilerleme kaydedilmesini neye bağlayabiliriz? Çünkü bunu sadece teknolojik gelişmeyle, işte bilgisayarların hızlanmasıyla açıklayabilmek pek mümkün değil. Bunu açıklayabilmek için şimdi size bir grafik göstereceğim. Bu grafikte internette üretilen datanın, verinin miktarını görüyorsunuz. Peki dikkatinizi çeken bir şey var mı? Özellikle 2010'dan itibaren ürettiğimiz verilerde adeta bir patlama yaşanıyor. İşte gen tekniğiyle makine öğrenmesinin 2014'ten beri giderek daha başarılı olmasının en önemli sebeplerinden biri de bu. Çünkü makine öğrenmesine niye öğrenme diyoruz? Bir şeylere bakıyor. O şeyler veri. O verilerin miktarı arttıkça öğrenmenin de kalitesi artıyor. Son 5 yılda bizim gibi sıradan kullanıcılar çektiğimiz fotoğrafları ve videoları internetteki çeşitli platformlara, sosyal medya mecralarına yükleyerek hem bu verilerin sayısını hem de çeşitliliğini arttırmış olduk. Nasıl oluyor da bu kadar fazla miktarda veriyi üretebilir hale geldik? Eskisinden daha farklı neyi yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Mesela birisi Face App diye bir uygulama çıkartıyor. Hemen o uygulamayı indirip kendimizi yaşlandırmaya başlıyoruz. Ertesi gün sosyal medyaya bir bakıyorsunuz, herkes 30 yıl yaşlanmış. İşte sadece böyle bir uygulamanın yardımıyla bir anda ya da bir hafta gibi çok kısa bir sürede yüz milyonlarca kullanıcı ondan çok daha fazla sayıda miktardaki fotoğrafı internet ortamına yüklemiş oluyor. Umalım ki o yüklediklerimiz de sadece makine öğrenmesi gibi iyi amaçlarla kullanılıyor olsun. Çünkü o uygulamayı kullanmak için kabul ettiğimiz ama bir türlü okumaya fırsatımız olmayan sözleşmelerde o fotoğraflarımızın tüm haklarını süresiz olarak uygulamayı geliştiren Yaroslav Gonçarov'a vermiş oluyoruz. Ben kendisini tanımam. Ama bize yüklettiği uygulamanın sözleşmesinde aynen şunlar yazılı. Face App'e kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek, türetmek, türev işleri yapmak, dağıtmak, halka açık bir şekilde göstermek için kalıcı, geri alınamaz, münhasır olmayan, telif hakkı olmayan, dünya çapında tamamen ücretli, devredilemez, alt lisanslanabilir bir lisans vermektesiniz. Yani bir gün Moskova sokaklarında dolaşırken büyük bir reklam panosunun üzerinde kendinizi veya 30 yıl yaşlı halinizi görürseniz hiç şaşırmayın. Üzerinde hak talep etmeye de kalkmayın. Çünkü baştan bunu kabul etmiş oluyorsunuz.
Bütün bunları duyduktan sonra hemen panik de yapmayın. Bir cep telefonunuz varsa ve bugüne kadar onu kullanarak uygulamalar indirip kullandıysanız, sosyal medyayı kullanıyorsanız, FaceApp'inki kadar aşırı ya da ağır şartlar içermese de ona yakın pek çok sözleşmeye çoktan onay vermiş oldunuz bile. FaceApp, makine öğrenmesini ve gen tekniğini kullanan uygulamalardan sadece biri. Bugün geldiğimiz noktada artık üretici nöral ağlar görselleri birer stiller kümesi olarak algılıyor. Bir fotoğraftaki insanın pozunu, duruşunu, saçını, yüz şeklini, gözlerini, ten rengini ayrı ayrı öğrenip bunlardan yeni fotoğraflar üretebiliyor. Yani kendinizi sadece yaşlandırmakla kalmayıp cinsiyetinizi, ırkınızı, ten renginizi ve daha pek çok fiziksel özelliğinizi rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Bir de hemen herkesin bildiği ve kullanmaya başladığı FaceApp'ten önce bazı kişilerin bildiği ve çok az kişinin kullanabildiği FakeApp vardı. FakeApp özellikle ünlülerin videolarını yine gen teknikleriyle birleştirip onlara hiç yapmadıkları şeyleri yaptırabiliyor. Derin sahte anlamına gelen deepfake videoları. Bu videoları üretenler özellikle Nicolas Cage'e yapmadıklarını bırakmadılar. Charlie Sheen'den Elon Musk yaptılar. Jennifer Lawrence'ı Steve Buscemi'ye dönüştürdüler. I hope I'm never in that situation where I'm like, all the housewives are here. Anyway. Politikacılara hiç söylemedikleri şeyleri söylettiler. Thank you. Stay woke, bitches. Deepfake videolarını üretebilmek için yine gen tekniğiyle makinelerin öğrenmesi gerekiyor. Gördüğümüz örnekler her ne kadar çok etkileyici olsa, bizi şaşırtsa, biraz da korkutsa da aslında bu işin daha çok başındayız. Çünkü henüz burada kullanılan, videolar üzerinde kullanılan gen teknikleri hemen hemen iki ayrı ve birbirine uyumlu olan görüntüyü ustalıkla birleştirme aşamasında. Yani videonun başında gösterdiğim gibi hiç yoktan, sıfırdan insan yüzleri ya da görüntüleri oluşturamıyor. Henüz. Çünkü birkaç ay önce bu konuda da çok önemli bir gelişme yaşandı. Samsung'un yapay zeka laboratuvarlarında geliştirilen bir teknikle tek bir fotoğraftan video üretmek mümkün hale geldi. Normalde makine öğrenmesinde çok miktarda veriye ihtiyaç duyulduğunu söylemiştik ama bu teknikte o kadar çok olmasına gerek yok. Sadece bir veri, bir görsel bile yeterli olabiliyor. Bilgisayar bu görseli temel yüz hareketleriyle birleştirerek basit bir konuşan kafa videosu üretebiliyor. Tabii ki fazla veriye de itiraz etmiyor. Ne kadar fazla fotoğrafla beslerseniz sonuç o kadar inandırıcı olmaya başlıyor. Bir fotoğraf yerine 8 fotoğraftan öğrenen bilgisayarın ürettiği görüntü bu kalitede. Muhtemelen yakın bir gelecekte cep telefonumuzla çektiğimiz selfie'lerden otomatik videolar üretebileceğiz. Ya da kameramızı açıp kendi yüz ifademizle bir fotoğrafı kukla gibi oynatabileceğiz. Bu bir fotoğraf da olabilir, ünlü bir tablo da. Sonuçta yakın gelecekte ben böyle bir şey söylemedim, ben böyle bir şey yapmadım, böyle bir insan yok demek çok daha zor olacak. Everything changed.